Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bu videoda Umut Camkıran Thomas Salek karşılaşmasının yorum, analiz ve tahminiyle sizlerle beraberim. Şimdi tabii Umut Camkıran şu anda Türk olarak Türkiye adına yarışan bir numaralı boksör. Kendisinin videosunu daha önceden de yapmak isterdim ama rakip seçimleri biraz daha şeydi. İyi rakipler yoktu yani. Bundan dolayı video yapamamıştık. Şimdi nispeten biraz daha iyi bir rakiple karşılaşacak Thomas Salek'le. 13 Nisan'da olacak bu karşılaşma ve Almanya'da olacak. WBC'nin CECBB kemeri için ringe çıkıyorlar. Tabii bu karşılaşmayla alakalı maçın nerede yayınlanacağı açıklanmadı. Ama öyle tahmin ediyorum ki Fight Club Türkiye YouTube kanalında Bilgehan Demir'in kanalı biliyorsunuz ki burası. Bu karşılaşma canlı yayınlanacağını ben düşünüyorum. Çünkü bir önceki maça da burada canlı bir şekilde yayınlanmıştı. İşte o zaman Edi Delibaltıoğlu'yla karşılaşıyordu Umut Camkıran. Bu arada bu videoyu da izleyebilirsiniz. İspanya kampının nasıl geçtiğini vesaire yapmış, burada anlatmış ve birçok konu hakkında konuşmuş Umut Camkıran. Şimdi karşılaşmayla alakalı önce Thomas Salek'ten başlayalım. Thomas Salek 25 yaşında, 1.92 boyunda. Bugüne kadarki 25 maçının 21'ini kazandı ve 4'ünde mağlup oldu. 3'ünde de knockout olmuş. 13 tane de knockout'u bulunuyor. Hemen hemen Umut Camkıran'la boyları birbirlerine yakın. Boxrec üzerinde de 33 tane kişi Thomas Salek'i takip ediyormuş şu anda. Evet, bugüne kadar kimlerle maç yapmış hemen hızlıca bir bakalım. Çok da öyle önemli isimler yok tabii ki. Pavel Soğur bilinen bir boksör, hani Çek boksör. Ona dahi yenilmiş zamanında. Ama tabii Pavel Soğur'un genç zamanları biraz daha yaklaşık 5 yıl öncesi. Ona unanimous decision'la yenilmiş ve Peter Kadiru ile Hamburg'da karşılaşmış. Knockout olmuş. Teknik knockout'la. O da genç bir boksör. Ondan sonra Keş Ali biliyorsunuz en son kimle karşılaşmıştı? Joe Joyce'la karşılaşmıştı. Ve Joe Joyce knockout etmişti onu. Keş Ali'ye de teknik knockout'la yenilmiş 2021'de. Pavel Soğur'u daha sonra rövanş maçında yenmiş 2022'de. Nathan Gorman'a knockout olmuş. Birinci roundda teknik knockout. 2 defa düşmüş birinci roundda bu arada. Onun haricinde de yani çok fazla önemli isimlerle maç yapmamış Thomas Salek. Zaten yaptığı önemli isimlerle de hepsinde yenilmiş yani. Hepsinde yenilmiş. Ve 3 tanesinde de knockout olmuş bir isim. Ama uzun boylu bir isim. Amatör kariyeri de yine nispeten olan bir boksör. Tabi profesyonelde 2017 yılından beri mücadele etmiş. Burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Aziz Abbes Muhiddin ile karşılaşmış. Bu da bilindik amatör bir boksör. Ona majority decision'la yenilmiş. Yani bu bazı roundları aldığı anlamına geliyor. Daniel Dubois'a teknik knockout olmuş 2015'te. Hani bu amatör kariyerine niçin biz bakıyoruz? Amatör kariyere hani kimlerle karşılaştı diye bakıyoruz. Yoksa yani yüzlerce maç yapmasının ya da orada birilerini knockout etmesinin o kadar da çok bir önemi yok ya da knockout olmasının. Çünkü herkes bir Joshua değil. Amatörde şampiyon olup hem de profesyonelde olmaya. Örneğin Tony Yoka amatörde şampiyon olmuştu ama olimpiyatlarda biliyorsunuz profesyonelde pek de bir şey yapamamıştı. Şimdi buradan Umut Camkıran'a geçelim. Umut Camkıran şu anda dünya sıralamasında 48. sırada bulunuyor. Türkiye adına mücadele ediyor ve 1. sırada bulunuyor. 35 yaşında, 1.83 boyunda şu anda Almanya'da boks hayatını devam ettiriyor. Ama kaldığı yer tabi İstanbul olarak görünüyor. Sanırım gidiş geliş yapıyordur. O şekildedir diye düşünüyorum. Almanya doğumlu.
Tuncelili boksör Umut Camkıran. Bugüne kadar kimlerle maç yaptı Umut Camkıran? Hemen hızlı şekilde maç yapalım. Yani önemli olarak kimlerle yaptı? Bakıyoruz. Arnold Cerca'yı 2019 yılında unanimous decision'da yendi. Onun haricinde de çok da önemli bir isimle maç yapmadı Umut Camkıran. Zaten bakın yıldızlardan da anlayabilirsiniz. Tek yıldızlı boksörle karşılaşmış. Ede Delibaltıoğlu da yine tek yıldız. Şimdi de Thomas Salek'le karşılaşacak. Thomas Salek de tabii o da yine tek yıldızlı bir boksör ve dünya sıralamasında 251. sırada bulunuyor. Şimdi bu karşılaşmayla alakalı ben kendi tahminime hemen gelmek istiyorum. Bu karşılaşma tabii ki gerek Thomas Salek gerek de Umut Camkıran bugüne kadar çok böyle aşırı iyi isimlerle maç yapmadığı için aslında öyle ortada bir maç diye söyleyebiliriz. Her ne kadar Umut sıralamalarda biraz daha yukarıda olsa bile burada ama Thomas Salek'te şöyle bir özellik var. Thomas Salek tekniği olan bir boksör, hızı olan bir boksör ama tecrübesi gerçekten de ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Tabii uzun boy falan da avantaj değil. Çünkü aralarında fazla bir boy farkı da yok Umut Camkıran'la. Burada karşılaşmayı öne çıkartacak olan şey Umut Camkıran'ın gayet aktif bir şekilde boks yapması ve Thomas Salek'in nispeten biraz daha az maç yapmış olması diye söyleyebiliriz. Çünkü 8 yılda sadece 25 maça çıktı. Gerçi Umut Camkıran da fazla maç yapmadı ama son yıllarda en azından son bir yıldır gayet aktif olduğunu söyleyebilirim Umut Camkıran'ın. Thomas Salek de en son Mart ayında ringe çıkmış. Onun öncesinde de yine maçları olmuş ama çok da öyle önemli isimler değil. Hep kendi ülkesinde maçlara çıkmış. Yurt dışında çıktığı maçlarda hep mağlubiyetle sonuçlanmış. Sadece birkaç tane maç. O da çok önemli isimler değil açıkçası. Evet, amatör kariyerinden ötürü yani amatördeki öğrendiklerinden ötürü Thomas Salek bir adım öne çıkabilir. Yalnız Umut Camkıran da çok iyi isimlerle şey yapıyor. Almanya'da sparring yapıyor. Bunlar da tabii ki önemlidir. Ve hani saha avantajı da olacak Umut Camkıran'ın. Kısa boyuna rağmen çok hareketli elleri Umut Camkıran'ın. Tabii bu da etkili olacaktır. Thomas Salek ile arasında 9 santimlik bir boy farkı var. Bu da Umut Camkıran'ın ona yaklaşması gerektiği anlamına geliyor. Ve avantajlı taraf şu ki Thomas Salek bu boy şeyinden dolayı aşağı doğru yumruk atmakta zorlanacaktır. Bu da Umut Camkıran'ın işine gelecektir tabii ki. Çünkü içeriden çok güzel yumruklar vurabiliyor. Kontra yumruklar çıkartabiliyor ve yumrukları da gayet güçlü Umut Camkıran'ın. Şimdi bu maçta hani şey diyebilirsiniz. Thomas Salek'in bir sürü güzel özelliğinden bahsettin. İşte hızıydı, boyuydu, tekniğiydi. Ama tabii tecrübe anlamında Umut Camkıran kesinlikle daha önde olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Almanya'da da bilinen bir boksör. O yeni yetişen Peter Kadiru'dur, diğer boksörler olsun. Onların tamamıyla ben sparring yaptığına inanıyorum. Antrenör de zaten gayet iyi bir isim. Bunun haricinde de ringde nerede durması gerektiğini Umut Camkıran çok iyi biliyor. Yorulduğunda rakibine sarılıyor ve yoruyor rakibini de. Yani bu açıdan baktığımız zaman Umut Camkıran tekniği de çok kötü değil bu arada. Kafası da gayet hareketli. Biraz bana şeyi anımsatıyor. Mike Tyson'ı hatırlatıyor. Tabii onun kadar öyle hareketli değil ama yine şey yapıyor. Hani belli bir savunması var Umut Camkıran'ın ve yumruklardan da korkan bir boksör değil. Zaten
Boksör olan arkadaşlar bilecektir. Eğer yumruktan korkuyorsanız boksör olmanız çok da şey değil, yani uzun süreçli bir kariyeriniz olmaz. Ve kondisyonunun da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu Fight Club'daki videoda da ben şey yaptım, izledim. 118 kilolarda olduğunu söyledi. Gayet iyi. Çünkü daha ağır geliyordu maçlarına. Bundan dolayı yavaş kalıyordu nispeten. Şimdi gayet hızlı olacaktır ve gayet motive gördüm ben Umut Camkıran'ı. Şimdi bu karşılaşmada ne olur? Hemen ona hızlıca geleyim. Bu maçta bence Umut Camkıran ilk 2-3 roundda rakibini test edecektir. Tabi Thomas Salek de yine aynı şekilde. Thomas Salek maçı ilerleyen roundlara götürmek isteyecektir. Çünkü Umut Camkıran biraz daha ağır gelecek karşılaşmaya, yani Thomas Salek'e göre. Bundan dolayı karşılaşmayı ilerleyen roundlara götürmek isteyecek Salek. Ama her ne kadar caplarını vurmaya çalışsa da o içeriden yapılan vuruşlara karşı savunmasının ben yeterli olduğunu düşünmüyorum Thomas Salek'in. Çünkü savunması yeterli olsaydı işte Nathan Gorman'dır, Peter Kadiru'dur, bu isimlere knockout olmazdı. Çenesi o kadar da sağlam bir isim değil Thomas Salek. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hani Joshua örneğini verdim. Joshua mesela neden yenildi? İşte o Andy Ruiz'e boy farkından dolayı. Adam hani uzun olduğu için uzaktan yumruk vurmak zorunda kalıyor ve içeriden vurulan yumrukları göremiyor. Yani uzun boksörlerin aralarda böyle çok boy farkı olan bir rakiple ringe çıkıyorsanız eğer yakın mesafeden yapılan yumrukları görmek mümkün değil. Zaten hani ters kart biriyle ringe çıkıyorsanız o yakından vurulan yumruk hiç de görünmüyor. Bunu hani boksör olan arkadaşlar veya boksla daha yakından ilgilenenler bilecektir. Bu açıdan hani Umut Camkıran sol kontraları da gayet iyi bir şekilde vurabiliyor. Bundan dolayı bence bu karşılaşmanın ilerleyen roundlarında, ilerleyen round dedim yani karşılaşma zaten 10 round üzerinden 6. veya 7. roundda ben knockout bekliyorum Umut Camkıran'dan. Kendisi de bize hani gönül koymasın, ilk defa videomuzu izliyorsa bu zamana kadar niye hani beni şey yapmadın diye, rakiplerden dolayı onun videosunu yapmamıştık. Yoksa kendisini ben zaten çok seviyorum. Başarılarının da devamını diliyorum. Buradan Umut abimize de selamlar olsun. Tekrardan sizlerin bayramı mübarek olsun. Bir sonraki videomuz biliyorsunuz ki artık pazar sohbeti olacak. Pazar sohbeti pazar günü başlıyor saat 9'da. Artık çayınızı kahvenizi alıp bu videoda sizlerle güzel bir söyleşi, güzel bir tartışma ortamı oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum. Oy verdiğiniz için, beğendiğiniz için anketlere tekrardan teşekkür ediyorum. Kanalımızı aktif tutuyorsunuz. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.